Bu hafta Tesla ile ilgili bir videoyu resmen şaşırarak izledim. Gerçekten bu konuyla ilgili akıl almaz iddialar vardı. Uzaylılarla iletişim kurmaktan tutun da dünyayı ikiye ayırabilecek bir makinenin tasarlanmasına kadar birçok ilginç teori bulunuyordu. Tesla'ya atfedilen bazı başarılar ve Tesla'ya ait olmayan birçok şey aslında hem ona hem de insanlığa katkı sağlamış diğer bilim insanlarına saygısızlıktır bence. Bu yüzden gelin Tesla'nın gerçek hikayesine kısaca bir göz atalım. 10 Temmuz 1856'da Hırvatistan'ın bir köyünde yaşayan Sırp asıllı bir ailenin 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası bir papaz olduğundan dolayı oğlunun da papaz olmasını istiyordu. Annesinin okuma yazması yoktu. Ancak ev işlerini kolaylaştırmak için küçük icatlar yapan bir kadındı. Annesi bir keresinde mekanik bir yumurta çırpıcısı bile tasarlamıştı. Bu nedenle Tesla'nın hafızasının ve mucit dehasının annesinden miras kaldığı söylenir. Nikola müthiş bir hatırlama kabiliyetine sahipti. Gördüğü, duyduğu ve okuduğu hiçbir şeyi unutmuyor, tüm detaylarına kadar hatırlayabiliyordu. Özellikle görsel hafızası inanılmazdı. Buluşlarına çok erken yaşta başlamıştı. Daha 6 yaşındayken kendi su çarkını yapmıştı. Fakat gariplikleri olan bir çocuktu. Örneğin kimsenin saçına dokunamıyordu. Yürürken adımlarını sayıyordu. Parlak cisimlere karşı çok büyük bir zaafı vardı. Ayrıca her zaman yemeğinin kübik içeriğini hesaplıyordu. Bunu başaramazsa yemek yemeyi reddediyordu. Nikola zor bir çocukluk geçirmişti. Abi 12 yaşındayken attan düşüp ölmüştü. Bu olaydan sonra ise ailesinin Tesla'ya davranışlarının onun psikolojisini etkilediği ve içine kapanık bir insan olmasına neden olduğu düşünülür. 17 yaşına geldiğinde çağın salgını koleraya yakalandı ve tam 9 ay boyunca yatağa bağlı bir şekilde yaşadı. Bu korkunç hastalıkla mücadele ederken rahip olmasını isteyen babasına mühendislik okumasına izin verirse iyi olacağını söyledi. Babası da belki de son isteği olabileceğini de düşünerek bunu kabul etti. Ardından Tesla mucizevi bir şekilde iyileşerek istediği gibi bir okula yazıldı. Tesla ilk olarak 1875 yılında Avusturya'da askeri bir okul olan Politeknik Okulu'na girdi. Matematiğe karşı büyük bir yatkınlığı vardı. Okuldayken kafasından integral hesabı yapabildiğinde öğretmenleri onun hile yaptığına inanıyordu. İlk zamanlarda amacı fizik ve matematik alanlarında uzmanlaşmaktı. Ama elektrik alanına girince adeta büyülendi. Tesla ilk yılında hiçbir dersini kaçırmadı. Hatta ilk yıllarında hocaları tarafından okuldan çıkarılmadığı sürece çıkmadığı için Tesla'nın çok çalışarak öleceğini düşünüyorlardı. Mümkün olan en yüksek notları alarak 9 sınavı da geçti. İkinci yılın sonunda derslerini boşladığı için bursunu kaybetti ve kumar bağımlısı oldu. Ardından okulla yaşadığı sorunlar neticesinde 3. yılın son döneminde not alamadı ve bu yüzden hiçbir zaman üniversiteden mezun olamadı. Bu sebeple Graz'dan ayrıldı ve okulu bıraktığı gerçeğini gizlemek için ailesiyle olan tüm ilişkilerini kopardı. 1881 yılına gelindiğinde Tesla Budapeşte'ye taşındı. Burada bir telefon şirketinde işe başlamıştı. Bu şirkette telefon sistemlerinde iyileştirmeler yapıyordu. Ardından bazı bağlantıları sayesinde Fransa'da Edison Continental şirketinde çalışma fırsatı buldu. Burada yarattığı çözümlerden dolayı herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı. 1884'te New York'taki şubesinden teklif geldi. Tesla'ya verilen projelerden biri de ark lambalı sokak aydınlatma sistemi geliştirmekti. O dönemde ark aydınlatması sokak aydınlatmaları arasında en popüler türdü. Ancak yüksek voltaj gerektiriyordu ve Edison'un düşük voltajlı sistemleriyle uyumsuzdu. Bu da şirketin sokak aydınlatması isteyen şehirlerdeki sözleşmelerini kaybetmesine neden oluyordu. Edison Tesla'ya bu sorunu çözerse $50.000 ödeyeceğini söylemişti. Aylarca süren deneylerden sonra Tesla alternatif akım kullanarak bir çözüm sundu ve vaat edilen parayı istedi. Ama Edison bu çözüme onay vermedi. Tesla 6 ay süren bu çalışma macerasından sonra buradan ayrılmaya karar verdi. Tesla, Edison Machine şirketinden ayrıldıktan sonra geliştirdiği ark aydınlatma sistemlerinin patentini almaya çalıştı. Ancak bunu başaramadı. Bu çalışmaları sırasında kuracağı şirketi finanse edecek iş adamlarıyla tanıştı.
Mart 1885'te Tesla Elektrik adlı ilk şirketini New Jersey'de kurdu. Tesla o yıl geliştirdiği jeneratörün patentini almak için çok uğraştı. Fakat yatırımcıları Tesla'nın yeni alternatif akım motorlarını ve elektrik donanımlarını pek beğenmediler. Durum böyle olunca yatırımlarını başka bir şirket için yaparak Tesla'yı yarı yolda ve beş parasız bıraktılar. Bu yüzden Tesla şirketin kontrolüne verdiği tüm patentlerini de bu şekilde kaybetti. Bu hayal kırıklığından sonra çeşitli elektrik işleri yaparak günde $2 hayatını kazanmaya çalıştı. Tesla o dönemi korkunç baş ağrıları ve acı dolu gözyaşları olarak tanımladı. 1886'nın sonlarında Western Union müfettişi Alfred Brown ve avukat Charles Peck ile Tesla'nın yolları kesişti. Bu iki adam şirketler kurmada, icatların ve patentlerin finansal kazanca dönüştürülmesinde deneyimliydi. İşin aslı Tesla, iyi bir bilim insanı olduğu kadar berbat bir iş adamıydı ve böyle adamlara ihtiyacı vardı. Çünkü Nikola ürünlerinin çok azını koruyabildi. Birçoğunun patentini ya kaptırdı ya da hiç alamadı. Alabildiklerinin ise devamını getiremedi. Edison için çalıştığı dönemde patentlerinin bir kısmını Edison'a kaptırdı. Ancak bunlar onun için son olmayacaktı. Nikola yeni ortaklarıyla 1887'de Tesla Elektrik adlı ikinci şirketi kurdu. Patentlerden elde edilen karları ise eşit olarak paylaşacaklardı. Böylece Tesla, tekrardan yeni projeler geliştirebilmek ve yeni cihazlar üretebilmek için Manhattan'da kurdukları laboratuvarda çalışmaya koyuldu. Aynı yıl uzun mesafeli ve yüksek voltajlı iletimdeki avantajları nedeniyle Avrupa'da ve Amerika'da hızla genişleyen, alternatif akım kullanan bir indüksiyon motoru geliştirdi. Motorun patent almasının yanı sıra Tesla'nın diğer ortakları motorun duyulmasını sağladı. İşlevsel bir gelişme olduğunu duyurmak için bağımsız testlerden başlayarak belirli denetimlerden başarıyla geçmişti. Tesla'nın kendi indüksiyon motorunu üretmesi ve Westinghouse'un da bu motoru patentlemesi elektrik şirketleri arasında bir rekabet ortamı oluşturdu. O dönemin 3 büyük firması Westinghouse, Edison ve Thomson Houston bu rekabet ortamında birbirlerini engellemeye çalıştılar. Tesla'nın evinde çıkan yangın bu rekabet ortamına denk gelmişti. Geliştirdiği tüm projeler bir anda yok olmuştu. Ancak o çalışmaya devam etti. Ve bu noktadan sonra Edison'un doğru akımı Tesla'nın alternatif akımından daha iyi ve daha güvenli olduğunu iddia eden akım savaşları başlamış oldu. Doğru akımla ilgili en büyük problemlerden biri elektriği çok uzun mesafelere taşıyamaması ve bunun için birkaç kilometrede bir elektrik santralinin kurulmasına ihtiyaç duyulmasıydı. Ama Tesla'nın alternatif akımı çok ince kablolar kullanıyordu ve çok daha fazla voltaj taşıyabiliyordu. Bu şekilde elektrik çok uzun mesafelere sorunsuz bir şekilde iletilebiliyordu. Bu durumu Edison da çok iyi biliyordu ama kaybetmeyi göze alamazdı. Bu sırada akım savaşları yavaş yavaş kızışmaya başlamıştı. Edison, alternatif akımın evlerde kullanılmasının tehlikeli yanlarını göstermeye çalışıyordu. O dönem bağlantılarını kullanarak hapishane mahkumlarını idam etmek için kullanılan elektrikli sandalyeler üzerinde alternatif akım kullanılmasını sağladı ve insanlara bu şekilde tehlikelerini göstermeye çalıştı. Tesla ise bu gelişmelere karşı çok büyük bir atılım gerçekleştirdi. 1893 yılında bir fuarda alternatif akımı kendi vücudundan geçirerek bir ampulü yaktı. Bu olayla birlikte Westinghouse'un ürettiği alternatif akım jeneratörleri ve sistemleri teknik avantajlarıyla birlikte dünyada daha da yaygın hale gelmeye başladı. Çünkü Tesla haklıydı. Savunduğu bu akım aslında 150 yıl sonra evlerimize gelecekti. Yaşanan gelişmeler sonunda Tesla'nın alternatif akım patentlerinin lisanslamasından elde ettiği para onu bağımsız kıldı ve kendi projelerini üretmesi için fon sağladı. 1889 yazında Tesla Paris'e yolculuk yaptı ve Henry Hertz'ün radyo dalgalarını da içerdiği elektromanyetik radyasyonun varlığını da kanıtlayan deneylerini öğrendi. Bu deneyleri tekrarlayarak geliştirilmiş bir arka aydınlatma sistemi üretmeyi denedi. Ancak birkaç sorunla karşılaştı. Karşılaştığı bu sorunları çözmeye çalışırken Tesla bobinini icat etti. Bu çalışmasının ardından radyo dalgaları ile bilgi aktarımı yapabileceğini öne sürmüştü
ve ertesi sene büyük bir kalabalık önünde bir tekneyi uzaktan kumandayla kontrol etmişti. O zaman için o kadar sıra dışı bir şeydi ki bu, kalabalık Tesla'nın sihir yaptığını düşünmüştü. Durum böyle olunca Tesla'nın bu tür başarıları onun hakkında daha fazla spekülasyon olmasına yol açmıştı. Ki bunun izlerini hala bugün bile görmekteyiz. Şu an YouTube'da Tesla diye arattığınızda karşınıza çıkan ilk video muhtemelen Tesla'nın radar sistemlerinden tutun da deprem makinesine, ölüm ışınına, hidroelektrik santrallerine kadar birçok şeyi icat eden kişi olduğunu anlatacaktır. Bu iddialardan bazıları öylesine inandırıcıdır ki tamamen hatalı olmasına rağmen sayısız insan bu iddiaları doğru olarak kabul etmiştir. Örneğin bu videolardan birinde Tesla'nın trafonun patentini aldığı söylenmekte. Ancak Gens firması Tesla henüz daha okuldayken tarihin ilk trafolarını 1870'lerin sonunda çoktan üretmişti. Veya bir apartmanı yıkabilecek tablet kadar küçük bir deprem makinesinin tasarlanması da aynı şekilde hayal ürünü. Bunun gibi bir sürü örnek mevcut. Hepsine girmeyeceğim. Son olarak bahsetmek istediğim şey Tesla'nın en büyük hayali ve aynı zamanda kendisinin en büyük başarısızlığı olan Wardenclyffe Kulesi. Tesla bu kule sayesinde temel olarak tüm dünyaya kablosuz bir şekilde elektrik iletimi yapmayı hedefliyordu. Ancak bu kişiler Tesla'nın bu projede yeterli parası olmadığı için başarısız olduğunu iddia ederler. Fakat gerçekte Tesla tam da hayalindeki gibi bir kuleyi inşa etmeyi başarmıştı. Fakat kule istediği gibi çalışmadı. Tesla'nın rakibi Marconi aynı dönemde Morse alfabesindeki S harfini İngiltere'den Kanada'ya aktarmayı başarmıştı. Ve daha az iddialı olan Marconi bir anda yatırımcıların gözbebeği haline gelmişti. Tesla kendi yatırımcılarından daha fazla para talep etti. Çünkü bu parayla kulesini tamir edebileceğini düşünüyordu. Ancak verdiği talepler inandırıcı değildi. Çünkü Tesla neyin bozuk olduğunu bile bilmiyordu. Tesla kulesiyle başlayan başarısızlıklar silsilesi onu psikolojik olarak da geri dönülmez bir yola sokmuştu. Sıfırdan başlayıp zirveye ulaştığı bu yolda tekrar başladığı noktaya dönmüştü. Bir süre sonra gerçeklikle hayal dünyası arasındaki farkı anlayamayacak noktaya gelmişti. Artık o zamandan sonra kendisine hiçbir yatırımcı bulamamıştı. Ve bir gün bir otel odasında bir başına ölü bulunmuştu. Nikola Tesla gördüğü bu haksızlıklar, patent hırsızlıkları ve iyi yönetemediği kariyeri yüzünden çok kötü zamanlar yaşamıştı. Ama yine de çok çalışmaya ve üretmeye devam etmişti. Hiçbir zaman bir tüccar gibi düşünmeyen ve davranmayan Tesla, ürettiği her şeyi insanlığa adamıştı. Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.